Ben Seren Selvin Korkmaz, İstanbul Politik Araştırmaları Enstitüsü Genel Direktörüyüm ve aynı zamanda enstitünün kurucularındanım. Tabii bir taraftan da siyaset bilimciyim. Stockholm Üniversitesi'nde ders veriyorum. Ben çok uzun bir süredir aslında yaklaşık 10 yıldır sivil toplumda aktif olarak faaliyet gösteriyorum. Özellikle sivil toplumla akademi arasında aslında bir ağ kurmaya çalışan bir kişi olarak kendimi tanıtabilirim. İstanbul 2018 yılında kuruldu. Aslında ama çalışmalarımız daha eskiye dayanıyor. Yani ekip olarak yaklaşık 6 yıldır birlikte çalışıyoruz. Ama İstanbul 2018'de kurulan bir kurum. Biz demokratikleşme, dış politika ve insani ve toplumsal kalkınma alanlarında faaliyet gösteren, veri temelli politika önerileri üreten bir kurumuz. İstanbul'un aslında temel derdi Türkiye'nin en temel sorunlarına dair aslında sorunları tespit etmek öncelikle. İkinci olarak da bu sorunların çözümüne dair politika yapıcılara politika önerileri sunmak. Aslında biraz evet İstanbul'daki deneyimlerime odaklanarak sivil alanın nasıl genişleyeceği üzerinden birkaç şey söyleyebilirim. Öncelikle İstanbul gibi kurumlar aslında bence sivil toplum ile siyaset arasında bir köprü niteliğinde olabilirler. Yani farklı tercihler olabilir, düşünce kuruluşu dediğimiz kurumlarda odaklandığı konulara göre. Ama İstanbul'un yaptığı iş aslında bu açıdan bana kalırsa bir köprü görevi görüyor. Bunun sivil alanla siyasetin arasında bir köprü kurmasının birkaç önceliği var. Öncelikli olarak sivil toplum kuruluşlarının sahada doğrudan ilgilendiği konulara dair, örneğin diyelim göç meselesi, Türkiye'de gençlerin güvencesizliği meselesi, yoksulluk meselesi, vergi adaleti meselesi gibi hak savunuculuğu yapılan konularda aslında İstanbul veri temelli araştırmalar yapıyor. Evet, bunun hak savunuculuğunu belki yapmıyor ama hak savunuculuğu yapan kurumlara aslında bilgi üreten bir kurum olarak tanımlayabiliriz birincisi. İkincisi ise biz bu bilgileri politika önerilerine döküyoruz. İdeal öneriler değil ama uygulanabilir öneriler. Yani işte devlet bütçesini göz önünde bulundurularak veya ilgili kamu kurumlarının, belediyelerin bütçelerini göz önünde bulundurarak yaptığımız uygulanabilir politika önerileri var. Biz bu politika önerilerini hazırlarken özellikle belli projeler kapsamında sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de fikirlerini alıyoruz. Çeşitli siyasal partilere mensup kişilerin de fikirlerini alıyoruz. Dolayısıyla aslında sivil toplumla siyaset arasındaki bu alanı bir diyalogla örmeye çalışıyoruz. Bu bazen toplantılar aracılığıyla doğrudan diyaloglar olabilir. Yani toplantının amacı bu olmasa da o kişileri, temsilcileri bir araya getirebilir. Böyle bir diyalog mekanizması. Bunun dışında ise dediğim gibi konunun muhataplarıyla aslında dolaylı olarak iletişim kuran bir alan İstanbul. O yüzden ben bizim yaptığımız çalışmaların, bu tarz çalışmaların zenginleşmesinin aslında sivil alanı daha böyle genişleteceğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de mevcut sistemde baktığınızda temel problemlerden bir tanesi kutuplaşma. Dolayısıyla bu kutuplaşmanın yarattığı ortamda aslında herkes kendisine yakın alanlarda kendi işte yankı odalarında sivil toplumla da diyalog halinde. Yani ne yazık ki bazen işte şartlar, bazen toplumsal kutuplaşmanın verdiği etki ile birlikte sivil alan daraldı. Yani herkes kendi sivil alanını oluşturdu. Halbuki sivil alan dediğimiz konu bana kalırsa hem hak savunuculuğu bazında hem politika öğretme bazında kapsayıcı ve geniş bir alan olmalı. Bu alanı nasıl açabiliriz? Bence kutuplaşmayı yaratan konuların tam karşısında durarak, yani kutuplaşmanın karşısında bir rol alarak açabiliriz. O yüzden daha kapsayıcı, diyalog kuran mekanizmalara hepimizin ihtiyacı var. Yani ben öncelikle bu şekilde alan açabileceğimizi düşünüyorum. Bir konuya daha değineyim, sürem varsa. O da gençlikle ilgili aslında. Mesela gençler, kadınlar gibi kadın hareketi kendi yolunu buldu. Çok aslında Türkiye'deki en aktif sivil toplum örgütleri, kadın örgütleri.
Ama bir taraftan da işte Türkiye'nin mesela bizim raporlarla ortaya koyduğumuz gençlerin güvencesizliği gibi, genç işsizliği gibi temel sorunları var. Dolayısıyla bu sorunların da aslında bir şekilde kamuoyunda dikkate alınması, medyanın dikkatini çekmesi bana kalırsa sivil alanı da güçlendiren ve tartışmaları açan, dolayısıyla sivil alanı açan faaliyetler gibi görüyorum. Benim baktığım noktada öncelikle sivil alan ve yerel yönetimlerin aslında çok etkin ve aktif diyalog halinde olması gerekiyor. Çünkü sivil çalışmaların, sivil toplumda yürütülen çalışmaların doğrudan uygulayıcısı olabilir belediyeler. Hem de onlara kaynak sağlayabilir. Yani bilgi açısından bir kaynaktan bahsediyorum. Mesela bizim politika üretimi yapmamız için belediyelerle aktif diyalog halinde olmamız bizi bir sivil toplumda yer alan bir kuruluş olarak bizi güçlendirir. Bu diğer kurumlar için de geçerli. Onun dışında özellikle belediyelerde uygulama alanları olabilecek. Yani örneğin bir işte gençlikle ilgili politika üreten bir sivil toplum örgütü düşünelim. Onların belediyelerle aktif çalışması, işte mesela diyelim gençlerle dans atölyeleri yapan gruplar. Onların belediyelerle aktif çalışması, birlikte çalışması hem sivil alanı rahatlatır, genişletir, hem sivil alan için uygulama ortamı sağlar, hem de belediyeleri güçlendirir. Çünkü bu diyalog ortamı bana kalırsa hem kamu kurumlarını güçlendiren bir yapıya sahiptir. Çünkü katılımcılığı artırır. Hem de sivil toplumu güçlendirir. Bu bir. Medya ile ilişkileri çok önemli buluyorum. Çünkü biz yaptığımız faaliyetlerde biraz daha su altında kalmış konuları su yüzüne çıkarıp medyanın ilgisini bu konulara çekmeye çalışıyoruz. Yani biz tamamen o konuyu bütün boyutlarıyla araştıran bir kurum değiliz, ele aldığımız konuyu. Ama konuya dikkat çekmeye çalışıyoruz. Bunun şöyle bir artısı oluyor. Medyanın örneğin biz geçtiğimiz hafta yaşlıların güvencesizliği ile ilgili bir rapor yayınladık. Bütün neredeyse gazetelerde yer aldı bu rapor. Dolayısıyla medyanın ilgisini çektik. Haliyle bu konularda çalışma yapan hak temelli örgütlerinde daha çok aslında sesini duyurmasına o konu gündeme geldiği için alan açmış olduk. Yani sivil toplum aslında bu tarz ilişkilerle güçleniyor, genişliyor ve birbirini besliyor diye düşünüyorum. Siyasetle ilişkileri de çok önemli buluyorum. Yani çünkü siyasette hangi parti olursa olsun Türkiye'nin temel sorunlarına çözüm üretmek isteyen siyasal partilerin aslında sivil toplumdan beslenmesi gereken bir dönemdeyiz. Çünkü sivil toplum çok üretken, çok çalışkan. Hemen hemen Türkiye'nin bütün sorunlarına dair baktığınızda hem veriler var hem çözüm önerileri var. Dolayısıyla siyasal partilerle diyalog da aslında bugün ve gelecek adına sorunlara çözüm sağlaması için etkili. O yüzden bu üç noktadaki diyaloğun ben zaten sivil alanı genişleteceğine ama aynı zamanda da kamusal kurumları, alanları güçlendireceğine inanıyorum. Türkiye'de özellikle önümüzdeki süreçlerde sıklıkla tartıştığımız demokratikleşme meselesinin sivil alanın genişlemesinden bağımsız olmadığını düşünüyorum. Yine bununla ilgili sosyal adalet meselesi de sivil toplumla sivil alanın genişlemesiyle ilgili. Yani Türkiye'de sorunlar arttıkça aslında bu sorunların çözümünü bulmak biraz daha sivil toplumun, sivil alanın genişlemesiyle ilgili ve bu da aslında politika yapım süreçlerinden bağımsız değil. Dolayısıyla bize de aslında yer verdiğiniz için teşekkür ediyorum.